Sizlerle bu çok şık patiğin yapımını paylaşacağım bu videoda. Ee, Gerçekten çok hoş bir patik, şık, hem çeyizlik hem hediyelik. Bunun için hemen malzemelerime geçiyorum. Ben şu şekilde Ören Bayan'ın Dora'sını kullandım. Bir de elimde olan bir ipim vardı, gri, şu şekilde. Gri ipi kullandım. Kalınlığını size göstermek istiyorum şu şekilde. Sizler de herhangi bir ipten, renk tonundan faydalanabilirsiniz. İlla simli olması şart değil. Şu şekilde tığım var. Tulip'in 1.75'ini kullandım. Evet, hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Öncelikle patiğimin burnunun yapımını gerçekleştireceğim. Bunun için 16 adet zincir çekiyorum. Zincirleriniz çok sık olmasın ve mümkün mertebe gevşek olsun bu kısımda. Evet. 1, 2, 3, dördüncüye batarak ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimle beraber, yani şu en baştaki zincirimle beraber bu her bir zincire birer trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 14 adet trabzanım olmuş olmalı. Sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. 14 tane trabzanımı tamamladım. 2 zincir çekiyorum ve son trabzanımın olduğu yuvaya tekrar bir trabzan daha yapıyorum şuraya. Artık döndük. Diğer tarafa döndük. Şimdi her bir zincirin üstüne birer trabzan olacak şekilde ve bu ipimi de arada yürüterekten sıra sonuna kadar geliyorum. Burada da 2 zincir çektiğim yerden sonra 14 adet trabzanım olmalı. Şu anda ben 12. trabzandayım. 13 ve 14'ü size göstermek istiyorum. 13. trabzanım, bu trabzanın altı dibi, pardon çok özür dilerim. Şöyle 13. trabzan, bu trabzanın şurası. 14. trabzanım ise şu zincirin altı. Şöyle bakın. Şimdi 14 yapıyorum zincirin en altına. İki zincir çekip zincirime değil, zincirimin yanındaki trabzanın tepesine şu şekilde batarak burayı kilitliyorum. Hiç şekilde ip almadım. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere, battığım yere trabzan yapıyorum. Evet. Her bir trabzanın tepesine trabzan yaparak sıra sonuna kadar şurada buluşalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 2 zincir çektiğim yer vardı. Bu yuvaya da bir trabzan yapıyorum. Bir trabzandan sonra bir zincir çekip bir trabzan daha aynı yuvaya yapıyorum. Ve sonra bu trabzanların her birinin tepesine bir trabzan olacak şekilde yine 2 zincir çektiğim yere kadar, sıra sonuna kadar, şuraya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Zincirimin olduğu yere kadar. Zincirime, bu yuvaya bir trabzan yapıyorum. Demin yaptığımız gibi bir zincir, bir trabzan daha ve sonra buradaki zincirime değil, diğer trabzanımın şu tepesine batarak kilitliyorum. Burada kilitleme yöntemi ve kapatıyorum şu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere, kilitleme yaptığım yere bir trabzan çalışıyorum. Evet, bu şekilde burnumuzu tamamlayacağız. Bakın, iki başlarda yuvaya bir trabzan, bir zincir, bir trabzan daha yapmak suretiyle bunu 5 sıra daha yaparak gelelim. Yani burun toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıradan oluşuyor. Biraz aşağıya kaçmış. 5 sıra örerek gelelim. Ben burun yapımını tamamladım. Şurada
kilitlememi yaptım. Burada 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Bunun yapma işlemi tamamlandı. Şuradaki artan ipimi de kesiyorum şu anda. Şimdi burada bunu daha sonra kullanmak üzere kenarda bekletiyorum. Patiğimin şu detayını sizlere anlatacağım. Bunun için gri ipimi alıyorum. Gri ipimle önce bir sabitleme yaptım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektikten sonra tığımı 2 kere doluyorum ve en baştaki zincirime batıyorum. 2 bunları şu şekilde sonuna kadar çekiyorum. Sonra burada bu ilmeğinizi biraz gevşek ve uzun bırakın. Tutun daha doğrusu. Sonra ipime doluyorum. 1, 2, 5. 5 kere bu işlemi yaptıktan sonra şu şekilde tığımın üstünde birçok ilmek var ve bunları tekrar tığımı ipi doluyorum. Bir seferde şu şekilde çekiyorum ve tekrar bir zincirle bunun ağzını kapatıyorum. Evet, şu şekilde. Tekrar tığıma 1, 2, 3 tane ip doluyorum. Tekrar şuradaki en başta batmış olduğum zincir tepesine batarak yine bunları 2 çekiyorum. 2'yi çektim. Bir 2 daha çektim. Bir 2 daha ve son kalan 2'yi de şu şekilde tamamladım. Evet. Şimdi bu zincirin bu kısmına şuraya 9 adet sık iğne çalışacağım. Burada biraz sıkışık oluyor. Sıkışık oldu diye sayıyı azaltmayın lütfen. 8, 9. Dokuz tane sık iğne yaptıktan sonra bu tarafa, yani bu sefer en başta çekmiş olduğum şu zincirlerin üstüne de yine 9 adet sık iğne yapacağım. Fakat burada sık iğnemi yaparken aynı zamanda bu kısma ekleme yapacağım burnuna. O yüzden 5 tane sık iğne yaptıktan sonra buluşalım. 5 sık iğnemi yapıp geldim ben. Burada ekleme yapacağız artık. Neye ekleme yapacağız? Burnuma, patiğin burnuna. Burada ipimi kestiğim arka taraf değil, ön tarafa ekleme yapacağız. Bu şekilde masaya koyduğumda sol taraftan ekleme yapmaya başlayacağız. Bunun için şurada 1 santim zincir çektiğimiz bir köşemiz vardı. Bu 1 santimlik olan yerden sağ tarafa doğru 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan, 5. trabzanın tepesi. Fakat bunu şu şekilde döndürün tersten. Yani patik burnunu tersini kullanarak tersten yüzeye doğru, ön tarafa doğru bir ekleme yapacağız. 5. trabzanımı yapmıştım. Şu şekilde. Önce tığda bu olmalı, gri olan. Daha sonrasında 5. trabzana tığımı batırıyorum. Hiçbir şekilde ipime dolamadan sadece ipi çekiyorum ve aynı ipi gri'nin içinden de geçiriyorum. Şimdi geri kalan sık iğnelerimi tamamlıyorum. Burada 9 tane sık iğne olacaktı. 9. sık iğnemi de bitirdim. Şimdi burada
Bunun tepesinde şurada şu fıstık yapmıştık. Bunun tepesinde ki sık iğnenin tepesine de bir sık iğne yapıyorum. Ve bu ilk sık iğnem şu tarafa yapmış olduğum sık iğnelerimin ilkiyle şuradaki ilki, bununla hiçbir şekilde yine ip almadan kilitleme yöntemiyle bunu kilitliyorum. Evet, ilk gri detayımızı, modelimizin detayını tamamlamış bulunmaktayız. Tekrar devam ediyorum. Yine 6 zincir çekiyorum. İpime 2 kere doladım. Bakın şurada 6 zincirin en başındaki ilk zincire batarak ikisini aldım. İkisini aldım ve ikisini aldım. Bu şekilde tamamlıyorum. Bunu tamamlamayı yaptıktan sonra buradaki ilmeğinizi lütfen çok sıkı bırakmayın. Biraz şöyle gevşek bırakın. Evet, ipime doladım. Bu boşluğa batıyorum. Bakın şu boşluk. 1 ve 5. Hepsini birlikte içeriden yürüterek tığımı zincirle şu şekilde kapatıyorum. Daha sonrasında 3 tane tığımın üstüne doladım. Tekrar ilk zincirime, şuradaki zincirime battım. İkisini aldım. İkisini aldım. 2 daha aldım ve son 2 kaldı, onları da aldım. Şimdi buraya 9 tane sık iğne çalışacağız. 9. Son sık iğnemi de çalıştıktan sonra şimdi artık bu yuvarlak detayın diğer taraftaki zinciri, diğer yarısındaki zincirin üstüne sık iğnelerimi çalışacağım. Yine 9 tane çalışacağım fakat 5. de yine ekleme yapacağım demin yaptığım gibi. 5.deyim. Bu sefer trabzanımın şu şekilde göstereyim. Ekleme yaptığım trabzandan itibaren 7 trabzan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şurası. İkinci eklememi, gri eklememi buraya yapacağım. Yine bunu tersten çalışıyorum şu şekilde. Önce tığıma griyi takıyorum tabii ki. Daha sonra trabzanıma tepesine battıktan sonra ipimi çekiyorum ve griden de geçirip geri kalan 4 tane sık iğnem, yani 5'ti, 5. sık iğnede bunu yapmıştım. 9'a tamamlıyorum. 6 ve 9. 9'uncumu tamamladıktan sonra sık iğnemi hemen bu fıstığın tepesinde şurada iki yere batarak da bir sık iğne oraya çalışıyorum. Bu tarafın ilk sık iğnesine batarak kilitliyorum. Şimdi tekrar 6 zincir çekeceğim. Bu sefer üçüncüyü ekleyeceğiz. Üçüncüyü yapıp gelelim ekleme kısmına kadar. Üçüncü halkamın 5. sık iğnesindeyim. Yani ekleme yapacağım yerde. En son ekleme yaptığım yer şurası. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan sayıp 7. trabzanımın tepesine şu şekilde ipimi alıp tekrar bir ekleme yapıyorum. Ve sonra devam ediyorum. 6, 9'a tamamlayacağım. 7. Şimdi en son şuradaki fıstığın tepesine batarak sık iğnelerimi tamamlıyorum. Birinci sık iğnem, şuradaki birinci sık iğnemin de şu şekilde kilitliyorum. 2 zincir çekip ipimi burada kesiyorum.
Şu anda burnun üstüne, patik burnunun üstüne 3 tane detayımı, yani şuradaki yerimi tamamladım. Daha sonrasında trabzanlarımı etrafına eklemek suretiyle devam ettireceğim. Pembe ipimi aldım. Bir halka oluşturdum. Şurada bir artırma yaptığımız yer vardı burunda, zincir çekerek. Buradan itibaren sağ tarafa doğru 1, 2. İkinci trabzanımın tepesine halkamı sabitliyorum. Ve burada 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra buradaki ekleme yaptıktan sonra 1, 2, şu şekilde göstereyim. Griden bahsediyorum. Ekleme yaptığım sık iğnemden itibaren 1, 2, 3. Üçüncü sık iğnemin şu şekilde yaprağına, dalına daha doğrusu şu şekilde bu zincirimi önce ekliyorum. Şu şekilde bakın. Daha sonra trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Buradaki iplerimi her zaman yürütüyorum içeriden. Buradaki zincir yuvasına, köşeye geldiğimde oranın içine de bir trabzan, bir zincir, bir trabzan daha yapıyorum. Yani bir artırma yaptım. Daha sonrasında yapmayacağım bunu. Ve daha sonra trabzanlarıma devam ediyorum. Nereye kadar? Ta ki şurada buluşalım. Patik burnu yaparken artırma yaptığım yerdeyim. Yani bir zincir çekerek artırma yaptığımız yer. Oraya kadar geldim şu anda. Tekrar orayı gösteriyorum. O zincir, yani şuradaki artırma yaptığımız zincirin içerisine bir trabzan, bir zincir, aynı yere bir trabzan daha, bir artırma yapıyorum yani burada. Bunu bir daha yapmayacağım, son artırmamda. Şimdi 2 tane trabzan daha örerek gri halkama ekleme yapacağım. Evet, ikinci trabzanımı da örüyorum. Nereye ekleme yapacağım? Şuradaki eklemeden itibaren 1, 2, 3, dördüncünün dalına şu şekilde eklememi gerçekleştiriyorum. Tekrar burada 2 zincir daha çekiyorum. Geri döneceğim. 2 zincirden sonra tekrar bu ekleme yaptığım yerden itibaren 1, 2. İkinci sık iğnemin de yine dalına önce eklemeyi yapıyorum. Ondan sonra dönerek trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Burada buraya değil, ikincisine batacaksınız ve trabzanınızı bu şekilde devam edeceksiniz. Sıra sonuna kadar gelelim. Artık burada artırma yapmıyoruz. Artırmalarımız bitti. Dümdüz örüyoruz. Zincirimin olduğu yer vardı burada. Trabzan artırma yaptığım bir zincirim vardı. Bir zincir çektim şurası. Onun içine sadece bir tane trabzan yaparak diğer geri kalan trabzanlarımı da tepesine trabzan yaparak örgümü, bu sıramı şuraya kadar tamamlıyorum. Şu anda tekrar o bir zincir çektiğim, artırma yaptığım yere kadar geldim. O bir zincirlik yuvaya da bir tane trabzan yapıyorum. Geri kalan 2 tane trabzanım vardı. Bunlardan bir tanesi zincirdi.
ekleme yaptığım yer, yani şöyle oraya da bir trabzan yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Tekrar ekleme yapacağım gri halkama. Ekleme yaptığım yerden itibaren sayıyorum. 1 2. İkincinin şöyle dalına, yani tamamen buradaki sık iğnenin tepesini şu şekilde almıyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde almıyorum. Şöyle dalına, bir tane ipine, yani şu şekilde eklememi yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Tekrar 2 zincir çekerek yeni sırama başlayacağım. 2 zincirden sonra 2 zincir çektim. 2 zincirden sonra tekrar 1 1 2. İkincinin dalına batarak eklememi yapacağım. Bu taraftan yapıyorum. 1 2. Şu şekilde kenardan aldım. İpliğimi geçirdim. Trabzan yapmaya devam ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken, ilk trabzanı üstüne zincirimi yaptım. İkinci trabzandan şuradan devam ediyorum sıramı tamamlamaya. Bu sırayı da tamamlayarak sıra sonunda buluşalım. Yani şurada. Sıra sonuna kadar geldim. Yine burada bir eklememiz var. En son ekleme yaptığım sık iğneden bir ikinci sık iğneye tekrar dalına, yani şuraya. Bazen net olmuyor kamera. Onu ayarlamaya çalışayım derken vakit gidiyor. Evet, 2 zincir çektim. Tekrar bir üst sıraya çıktım. Burada bir zincirim var. Bir trabzan var. O trabzan değil. Her zaman ikincinin tepesine. Aksi takdirde burada bir artırma yapmış olurum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna geldim. 2 tane trabzanım kaldı. Burada şurayı trabzan yaptıktan sonra buradaki eklemi yaptığım yere de yine bir trabzan yapıyorum. Artık bir eklemem yok. Şimdi üstündeki dolgusunu yapacağız. Yani şu kısımdayız. Şurada. Bunun için 5 tane zincir çekip gri halkamın tam şu bittiği yerden itibaren şu şekilde göstereyim. Bir bittiği yer şurası. 1 2 3 4 5. Beşinciye zincirimin beşinciye ekliyorum. Şurası, evet. Yine kilitleme yöntemiyle eklememi yapıyorum. Şimdi 7 zincir çekeceğim. Bu zincirlerinizi çok sıkı sıkı çekmeyin. Tekrar halkamın yine bittiği yerden, şuradan itibaren 1 2 3 4 5. Beşinciye kilitleme yaparak zincirimi buraya kilitliyorum şu şekilde. Yine 7 zincir çekiyorum. Burada da yine aynı yöntemle şuradan itibaren 1 2 3 4 5 şuraya batıyorum.
Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da şurada ekleme yaptığım yerdeki bir zincirim var. Bu zincirimin, bakın şöyle göstereyim. Burada bir zincirimiz var. Şu zincirin hemen tepesine batıyorum. Ve burada kilitleme yapıyorum tekrar. İki zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şimdi bu zincirin üstüne her bir zincire trabzan yaparak ilerleyeceğim. Burada şu ekleme yaptığımız yere de bir adet trabzan yapmalıyız. Ekleme yaptığımız yer. Daha sonra tekrar zincirlerimin her birinin üzerine birer trabzan yaparak ilerliyorum. Bu şekilde hem ekleme yaptığım yerin üstüne hem de zincirlerimin tepesine, zincirlerim bittikten sonra trabzanlarımın tepesine birer adet trabzan yapmak suretiyle burada buluşalım tekrar başladığımız yerde. Sonuna kadar geldim. Burada trabzanımın tepesine kilitleme yapıyorum. Artık burayı bitirdim. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Taban örmesi için şurada yapmış olduğum artırmalarım vardı burun yaparken. En son sırada zincirin içerisine bir tane trabzan yapmıştım. Şurada göstermem gerekirse. Şurada zincirin içerisinde bir trabzan yapmıştım. O trabzanın hizasından şu şekilde bakıyorum. Ve o trabzanın hizasına benim burası takip ederek o trabzanın tepesi, en üst sıradaki tepesi. Şu şekilde ipimi buraya kilitliyorum. 2 zincir çekip artık taban yapımına başlıyorum. Her bir trabzanın tepesine trabzan örerek diğer kısma kadar, şuraya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim ben. Sözünü ettiğim artırma hizasından itibaren olan yeri tespit ettim. Diğer tarafta yaptığımız gibi şurada. Aynı şekilde burada da artırmamın bittiği yere kadar geldim. Burada artık geri döneceğim. Bir üst sıraya geçiyorum. Bunun için 2 zincir çekiyorum. Ve her bir trabzanın tepesine trabzan çalışıyorum. Bu şekilde 7 sıra örerek tekrar görüşelim. 7 sıra. Öteyim 7 sıra ördüm. 8. sıradayım. 8. sırada artırma yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Normalde bir ikincisine her zaman için batıyorduk. Şimdi artırma yapacağım için hemen şuradaki yuvaya batarak ilerliyorum. Trabzan yapıyorum ikili. Ve sıra sonunda tekrar bir artırmamız olacak. Orada görüşelim. Sıra sonundayım. Sıra sonunda 2 tane trabzanım kaldı. Bunlardan bir tanesi zincir, biri trabzan. Trabzanın şuraya 2 tane trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde artırmamı tamamlıyorum. Evet, en son zincire batıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. 2 zincir çekerek 1 2. Şimdi bu şekilde artırmalarımız olacak. Söylüyorum. 10. sırada artırma yapacağız. 15. sırada artırma yapacağız. 15. sırayı da tamamlayarak görüşelim. 16. sıradayım. 16. sıramı da başında bir artırma yapıyorum. Ve sonunda da bir artırma yapıyorum. Daha sonrasında da topuk kesme işlemini 17. sırada geçeceğiz. 16. sıramı tamamladım. Burada topuk kesme işlemi yapacağım ortada.
Bunun için buradaki bu sıradaki 16. sıradaki trabzanların sayısına ihtiyacımız var. Benimki 31 adet trabzan var. 31 adet trabzandan 6 eksiltiyorum. 25 çıkıyor. 25'i de 2'ye bölmem lazım. Trabzanları tam 2'ye ortadan bölemeyeceğim için ben şöyle yapıyorum. 13 sağda, 12 sağda trabzan öreceğim. Ortada 6 tanesini de sık iğne ile keseceğim. Evet, şimdi 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Ve buraya 12 tane trabzan çalışıyorum. 12 adet trabzanımı yaptım. Şimdi burada 6 adet sık iğne yapacağım. 1 ve 6. Şimdi artık geri kalanları trabzan olarak örmeye devam ediyorum. 13 adet trabzanım kaldı. Bir üst sıraya geçtim. Tekrar burada da trabzanlarımı çalışıyorum. Nereye kadar çalışıyorum? Sık iğne yaptığım yere kadar çalışıyorum. Evet, sık iğnenin olduğu yere kadar geldim. Şimdi artık burada bu sık iğneleri şu şekilde birincisini alıyorum. İkincisini alıyorum. Ve üçünü birden çekiyorum. Tekrar iki tanesini şu şekilde birincisini aldım. İkincisini aldım. Ve üçünü birden kapatıyorum. Tekrar kalan iki tane sık iğnem var. O iki sık iğneyi de yine demin yaptığım gibi ikisini birlikte şu şekilde alıp üçünü birlikte kapatıyorum. Artık trabzanlarıma devam edebilirim. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Artık son sıram, 2 zincir çektim. Yine topuk kesme yaptığım yere kadar trabzanlarımı örüp geliyorum. Trabzanlarımı ördüm. Sık iğnelerimin olduğu topuk kısmındayım. Şimdi burada artık 3 tane sık iğnem var. 3 tane kaldı. Birinciden batarak ipimi içeri alıyorum şu şekilde. İkinciye batıyorum. Üçüncüye de batıyorum. Şu şekilde tığımın üstünde hepsi. Hepsini bir seferde topluyorum. Evet, bu şekilde. Ve sonra trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda görüşelim. Topuk kesimimi tamamladım. Şimdi ikiye katlayıp düzü, o yüzden tersten içe doğru katlayıp şu şekilde şu ilmeğimi buradaki zincirimin tepesinden geçiriyorum. Karşıya geçiriyorum. Evet, bir zincir çekip geri dönüyorum. Burada karşılıklı trabzan tepelerini sık iğne yaparak birleştiriyorum. Şu şekilde. Sonuncu trabzan tepemdeyim. Bitirdim. 2 zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Topum tamamlandı. Buraya bir düğüm atıp ipimi tamamen kesiyorum. Şimdi patiğimin artık buradaki detaylarını yapma sırasındayım. Buradaki halkaların detaylarını yapacağız. Patiğimiz şu şekilde. Şimdi bunun için birinci halkamı ben çalıştım. Bunu detaylıca baştan anlatmadım. Sadece şuraya hatırlatmak istiyorum. Burada 9 tane sık iğne yapmıştık. Diğer tarafa da 9 tane sık iğne yapıyorduk. Fakat 5. sık iğnede ekleme yaparak sonra devam ediyorduk. Ben şimdi 5. sık iğneme kadar geldim. Birazdan bunu ekleyeceğim. Nereye ekleyeceğimi göstereceğim. Şimdi burada bana göre sağ taraf topuk kısmından bahsediyorum. Ve topumun şurada birleştirme yeri vardı. Birleştirme yerinden itibaren patiğimin tersinden, yani tersinden itibaren sayıyorum. Şöyle düzünü kullanmıyorum. 1, 2, 3,
3 ile 4. sıranın tam ortası ve zincire batıyorum burada. Şeye batmıyorum, boşluğa batmıyorum, sadece zincire batıyorum. Önce halkamı alıyorum tığıma, tekrar sayıyorum: 1 2 3 4 3 ile 4'ün tam ortası, birleştiği yer. Buradaki zincire eklememi yapıyorum. Evet, hiçbir şekilde ip almadan eklememi yaptım ve sık iğnelerime devam ediyorum burada. Şimdi ikinci halkayı, tekrar gri halkayı yapıp gelirim. Eklemesini göstereceğim. 5. sık iğneme kadar geldim. Şimdi burada 1 2 3 4 ve 5. trabzanımın tam birleştiği yere, zincire, boşluğa değil, şu şekilde eklememi yapıyorum. Ve sonrasında trabzanlarımı, sık iğnelerimi 9'a tamamlıyorum. Şu anda eklememi gerçekleştirdim. Bundan sonra yine 4 trabzan, 4 sıra, 1 2 3 4 ile 5'in birleştiği yer bir tane. Daha sonrasında takip eden 4 ve 5'i birleştiği yerde ikinci halkamı yerleştiriyorum, eklememi yapıyorum. 2 tane halkayı peş peşe ekleyerek şurada en köşede buluşalım. Toplamda 4 tane halkamı, bu şekilde gri halkamı buraya eklemiş bulunmaktayım. Tekrar yerlerini göstermem gerekirse 4 sıra arayla 1 2 3 4 ile 5'in tam ortası. Tekrar eklediğim yerden itibaren 1 2 3 4 ile 5'in ortası. Tekrar üçüncüsü de 1 2 3 4, yine 4 ile 5. sıramın tam ortası, birleştiği yer. Şimdi 5. halkamdayım. 5. halkamın da yine eklenme yerine kadar ördüm. Bunu nereye ekleyeceğimi göstereceğim. Tam patiğimin köşesi, yani şurası. Şu şekilde açıyorum. Tam köşeye bunu ekliyorum. Bunu ekledikten sonra geri kalan trabzanlarımı da tamamlayıp, geri kalan sık iğnelerimi de tamamlayıp diğer halkayı da yapıp tekrar gelelim. Diğer halkamı da tam ekleyeceğim yere kadar getirdim. Yerini söylüyorum hemen. Bu halkamın, şuradaki halkamın tam eklemesini yaptığım trabzanının üstü. İşte şurası. Buraya hemen eklemesini yapıyorum. Ekleme yaptıktan sonra kalan trabzanlarımı, sık iğnelerimi tamamlıyorum ve bir sonraki gri halkaya yapıp gelirim. Bir sonraki halkamın eklenme yerine kadar geldim. Bunu da yine şuradaki köşeye, şuraya eklemeyi yapacağım. Sık iğnelerimi de tamamlıyorum. Tamamladıktan sonra artık bu tarafa döndüm. Patiğimin bu tarafındayım. Şu tarafa geçtim. Şimdi bu tarafta 4'er sıra arayla, yani 1 2 3 4 1 2 3 4 şeklinde ilerleyeceğiz. Toplamda 1 2 3 4 tane halkayı 4 sıra arayla ekleyip gelelim. Bu taraftaki halkalarımı da ben ekledim. Şimdi 2 zincir çekip burayı sonlandırıyorum. Bu 2 zincir çektikten sonra bu halkamın şu başlangıç noktasındaki sık iğnesine ekliyorum. Ve 2 zincir çekip
ipimi kesiyorum. Bunu da içeri yürütüyorum şu şekilde tığla ve düğüm atıyorum. Sağlam bir şekilde olmasını sağlıyorum. Tüm gri halkalarımı bitirdim. Şimdi patiğimin şuradaki pembe kısımlarını yapmaya, en üstteki pembe kısımlarının detaylarını yapmaya geldi sıra. Bunun için pembe ipimi aldım. En arka topuktaki halkamın şurasına halkamı sabitliyorum öncelikle. Ve bu ipimi de arkadan aradan yürüteceğim. Yine burada şu şekilde göstereyim. Sık iğnelerimin, şuradaki gri sık iğnelerimin şuradaki dalına batıyorum. Tek ipine. Ve şu şekilde kilitleme yapar gibi hiç ip almadan buraya şu şekilde devam ediyorum. Bakın bir kez daha gösteriyorum. Şu sık iğnemin tepesi. Bunun bu şekilde almıyorum. Şuradaki tek dalına, tek ipine ipimi aldıktan sonra şu şekilde kilitliyorum. Evet. Umarım görünüyordur. Devam ediyorum. 2 tane gri halkamın birleştiği yere geldiğimde şu boşluğa batıyorum. Yine aynı şekilde hiç ipimi almadan kilitliyorum. Bu şekilde. Bu kilitleme işlemini yaparken çok sıkı çekmeyin. Bu sefer patiğin üst kısmı daralacağı için ayağınıza dar gelebilir. Bakın şöyle. Gayet üzerine çok gevşek değil, çok sıkı değil. Şu şekilde ilerletiyorum. Bunu tamamen en başladığımız ilk baş yere kadar gelelim. Patiğimin kenarındaki grilerin üstündeki pembelerimi tamamladım. Sıra geldi şu göbek kısmındaki, üst kısmındaki grilerin üstünü tamamlamaya. Bakın burada örneğimde olduğu gibi bunun halkaların kenarlarını da pembeyle geçeceğiz. Bunun için pembe ipimi tekrar aldım ve bir halka oluşturdum. Gri detayımın, halkamın şu şekilde dalından, sık iğnesinin dalına bir ipine sabitliyorum öncelikle. Ve sonra demin yaptığım gibi şu şekilde bir tane ipinden alarak örgüme devam ediyorum. Hiçbir şekilde ip almıyorum. Bunu kilitliyorum. Tekrar şu şekilde kilitliyorum. Bu şekilde bu gri halkamızı tamamlayıp gelelim. Birinci gri halkamın etrafını tamamladım. Bunu tamamladıktan sonra şurayı da batarsam tamamlıyorum. Evet, tamamladım. Şimdi 2 zincir çekip ipimi burada kesiyorum. İplerimi bir tanesini ben geri çekmiştim ters yüzüne. Şimdi bunu da tığımla içeri alıyorum ve ikisini burada bağlayacağım. Bu şekilde birincisini tamamlamış oluyorum. Şimdi 2'yi ve 3'ü yaparak gelelim. Patiğin yapımını tamamladık. Bunu bir mankene giydirerek göstermek istiyorum. İplerimi kestim. Evet. Gördüğünüz gibi çok şık bir patik. Eğer beğendiyseniz videomu beğen butonuna basın.
ve yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olmayı kanalıma unutmayın. Gerçekten muhteşem bir patik. Satmak için, satış yapmak için, para kazanmak için, hediye için, çeyizlik için nasıl dilerseniz o şekilde değerlendireceğiniz bir patik modeli. Herkese iyi günler diliyorum.